Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir proje ile karşınızdayım. Bu sezon çok moda olan çizgili trikolardan ben de örmek istedim. İlk denememi tığ işiyle yaptım. Gördüğünüz gibi çok basit bir model, çok zevkli bir model. Videomda bütün detaylar mevcut. Instagram hesabımda da detaylı olarak bütün görsellerine ulaşabilirsiniz. Evet, bluzumuzun şöyle tanıtımıyla başlayalım. Bluzumuz yakadan başlamalı. Daha sonra roba ayrımından sonra beden kısmını örüyoruz. Kolları ayrıca örüyoruz. Çok güzel cici bir model oldu. Kahverengiyi ben yarım yumaktan daha az kullandım. Çünkü elimde o kadar vardı. Diğer renklerinden de yarımşar yumak kullandım. Nako Pırlanta Lüks serisinden elimde bulunan iplikler vardı. Onları değerlendirmek istedim. Şimdi ölçülerini paylaşmak istiyorum. Şu şekilde bakın, eni 36 santim, tam üzerimize oturan bir model. Boyunu şu tepe kısmından ölçersek eğer 44 santim. Şu kısımdan ölçersek 41 santim. Roba kısmına kadar kaç santim örmüşüm? Onu da hemen şöyle söyleyeyim bakın. 23 santim. 23 santim ördükten sonra artık bedenle kolu ayırmışım. Tığımı ben 2,5 milim kullandım. Çünkü ipliğim çok inceydi. Söylemek istiyorum. Kesinlikle bu bluza, bu hırkaya ütü vurmadım. Çünkü polyester bir iplik, hemen ezilebilir ve genişleyebilir. Ölçüler değişebilir. Zaten çok ütü gereksinimde olmadı. Bakın şöyle el ütüsü yaptığımız zaman gayet güzel duruyor. O yüzden de ütü yapmadım. Small beden için uygun. Sizler kendi bedeninize göre robadan sonra artırma yaparak kendi dilediğiniz bedene kadar ulaşabilirsiniz. Daha büyük bedenseniz, mesela bir bedende robada şu başlangıçta artırma yapmaya gerek yok, ama daha büyük bedenseniz burada benim yaptığım artırmalara ek olarak mesela işte atıyorum 5'er ilmek artırarak o şekilde modeli kurabilirsiniz. Modelimiz bu şekilde. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup beni takip ederseniz çok sevinirim. O zaman hemen tarifimize başlayalım. Evet, hırkamıza kullandığım iplikle başlamak istiyorum. Şimdi elimde bulunan bu şekilde Nako'nun Pırlanta Lüks serisinden, pırlantanın ince olan serisi, bakın bildiğimiz kalın pırlanta değil, Lüks serisinden ipliklerim vardı. Bu şekilde çizgili bir hırka yapmak istedim ve bu renkler benim için uygun oldu. Şimdi bu renklerden toplamda birer yumak bitmedi bile. Yani yarımşar yumak kullanmış oldum. İnce bir iplik, metraj olarak çok uzun, 300 küsür metre sanırım. 100 gramlık ipler. Şimdi gelelim roba ile başlayacağız. Robayı bilmeyenler için şöyle göstereyim bakın. Yakadan başlamalı bir model olacak. Bakın arka kısım, kollar, yanlar şeklinde hırka olacağı için bu şekilde bir ayarlama yapıyoruz. Şimdi ben bunların sayılarını söyleyeceğim size. Yanlar 10'ar ilmek. Bakın bu şekilde. Kollar 20'şer ilmek. Arka ise 20 ilmek. Şimdi topladığımız zaman kaç ilmek oldu? 80 ilmek oldu. Şöyle 4 bölgeden de artırma yapacağız. Bunlar için de 4 tane artırma ilmeğimiz var. Yani toplamda 84 tane ilmeğe ihtiyacımız var. Şimdi 84 tane zincir çekiyoruz. Onun üzerine modelimizi kuruyoruz. Şimdi ben bu şekilde mantığını anlatayım. Küçük bir örnek üzerinde artırmaları göstereceğim. Şimdi siz 84 tane trabzan olarak düşüneceksiniz. 84 tane zincir çekeceksiniz. Ben küçük bir örnek üzerinde göstereceğim için daha küçük bir zincir çekip mantığını sizlere göstereceğim. Önemli olan şu artırmaları anlamak. Artırmaları anladıktan sonra zaten mantık çok güzel bir şekilde ilerliyor. Şöyle bakın, model üzerinden de göstereyim. Bakın, yakadan oluşturuyoruz. Bu şekilde artırma yerlerimiz var. 4 tane artırma yerimiz. Daha sonra yakadan döne döne örüyoruz. Dikişsiz bir model. Herhangi bir dikişe vesaire ihtiyacımız yok. Hemen başlayalım. Şimdi siz şu sayılara sadık kalacaksınız. Bu sayılara sadık kalarak yapacaksınız. Ben küçük bir örnek üzerinde göstereceğim için, başlangıcı evde olmadığım için başka bir yerde yapmıştım. O yüzden çekemedim. Şimdi zincirlerimizi esnek çekiyoruz başlangıç için. Şöyle bakın.
esnek esnek zincirlerimi çekiyorum. Ben şöyle küçük bir örnek üzerine göstereceğim için biraz zincir çekeyim geleyim. Ama siz 84 tane zincir çekeceksiniz, unutmayın. Şimdi bakın, yarısını yapacağımız için ben şöyle 45 tane zincir çektim. Şimdi siz bunu 84 zincir olarak düşünüyorsunuz. Ayrıca tutuyorum en sonuncu zincirimi. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bakın, doluyorum. Son tuttuğum zincire giriyorum. Buraya hemen trabzan yapıyorum. Şimdi zincirimle birlikte kaç tane trabzanım oldu? 2. Devam ediyorum. Her birinin üzerine birer tane trabzan yaparak ilerliyorum. 3, 4, 5. Şimdi küçük örnek üzerine 5 tane yapıyorum. Orijinal model üzerinde, yani siz burada şöyle 10 tane trabzan yapacaksınız. 10 tane trabzandan sonra 11. trabzanın üzerine batacaksınız ve buraya aynı noktaya 2 tane trabzan yapacaksınız. Bakın, burası bizim artırma noktamız. Burada ben 5 tane yaptım. Siz 5'e takılmayın, mantığını anlayın. Şöyle 10 tane trabzan yapıyoruz. 11. artırma ilmeği sayıyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi buradakinin 2 katı kol olacak. Burada 5 tane yaptıysam burada kaç yapacağım? 10. Peki burada 10 yaptıysam burada kaç yapacağım? 20. Şimdi devam ediyorum. Siz 20 tane, ben 10 tane trabzanımı yapıyorum. Şimdi bakın, önce yanı yapmıştık. Sonra bir ilmek artırdık. Şimdi kolu yaptık. Şimdi koldan sonra, yani şu kısmı yaptık. Bu kısmın 2 katı kolu yaptık. Sonra tekrar artırma ilmeği yapıyoruz. Bir sonraki ilmeğe giriyoruz. 2 tane trabzan yapıyoruz. Artırma noktalarımıza 2'şer tane trabzan yapıyoruz. Yan, artırma, kol, artırma. Şimdi arkayı yapacağız. Arkayı da kolla aynı sayıda yaptım ben. Gayet de güzel oldu. Şimdi 10 tane de buraya trabzan yapıyorum. Her ilmeğin üzerine birer tane olacak şekilde 10 tane trabzanımı yapıyorum. Robamızın arkası için. Şimdi arka içinde 10 tane, siz 20 tane yapacaksınız bunu. Arka içinde ilmeklerimi attıktan sonra şimdi arkayla diğer kolun, sol tarafın kolunun birleştirme noktasını yapacağım. Bunun için de yine 2 tane artırma noktası, yani bu kısım. Trabzanımı bir sonraki ilmeğe yapıyorum. Bakın şöyle yaptım. 5, 10, 10. Şimdi tekrar kol için 10 tane trabzan yapıyorum. 4 tane artırma noktam olacak. Evet, diğer kol için de 10 tane yaptım. Siz burada 20 tane yapacaksınız. Şimdi son artırma noktamızı yapacağız. Bir sonraki, bakın, ilmeğe giriyorum. Buraya 2 tane trabzan yapıyorum. Siz bu aşamada lütfen ayraç takın, daha net anlaşılsın. Hemen 5 tane trabzanını da yapıyorum. 1, 2. Şimdi robamızı kurduk. Roba şu şekilde, hiç anlaşılmıyor. Normal dümdüz bir şey ördüm. Biz ne anlayacağız diyebilirsiniz. Ama aslında biz şunu örmüş olduk. Şunu ben yarı ilmeklerle yaptım. Yanları 5 yaptım. Diğer kısımları 10'ar yaptım. Siz de bunu yanları 10 yapacaksınız. Diğer kısımları 20'şer yapacaksınız. Diyelim ki daha kilolusunuz. Medium bedensiniz. Bunda da ben 15 yaptıysam, ben 10 yaptıysam siz 15 yapacaksınız. Ben 20 yaptıysam siz 25 yapacaksınız. Large bedensiniz. Ben 10 yaptıysam siz 20 yapacaksınız. Kolları ben 20 yaptıysam siz 40 yapacaksınız. Anladınız mı? Yani mantık bu şekilde ilerleyecek. Şimdi bundan sonra ne yapacağız onu göstereceğim. Şimdi dönüyoruz. Tekli trabzanların her birinin üzerine birer tane trabzan yapacağız. Bakın. 2, 3, model boyunca böyle. 4, 5. Şimdi geldik çiftli trabzanlara. Bakın, çiftli trabzanım var. Şimdi bunun çiftli trabzanın ilkinin tepesine batıyorum. Buraya bir tane trabzan yapıyorum. Doluyorum, tam orta noktasına geliyorum.
buraya 2 tane trabzan yapıyorum. Bakın. Hem şuradaki artırma ilmeğine bir trabzan yaptım, hem de ortaya 2 tane trabzan yaptım. Şimdi bir önceki sıradaki artırma ilmeğine tekrar trabzan yapıyorum. Yani burada ne yapmış olduk? Ortaya 2 tane ilmek artırdık. Onlar bizim artırma ilmeğimiz oldu. Şu kısma 1 tane ilmeğimiz arttı. Bakın 2, 4, 6 oldu. Bu kısma da otomatik olarak buradan 1 tane artırma yapmış olduk. Yani artırmalarımız bundan sonra hep ortadan 2 tane şeklinde olacak. Araları normal örüyorum. Artırma noktasına kadar bütün trabzanlarımın üzerine birer tane trabzan yapıyorum. Artırmalar sadece 4 bölgeden olacak. Bu şekilde öre istediğimiz genişliğe kadar örebiliriz. Evet, bakın aradaki ilmekleri ördüm, tekli ilmekleri. Geldik artırma noktasına. Artırmamı görüyorsunuz. Şimdi öncelikle buradaki ilk ilmeğin üzerine bir tane trabzan yapıyorum. Sonra geliyorum, ortasına giriyorum. Bu orta noktaya 2 tane trabzan yapıyorum. Bakın şeklini almaya başladı. Sonra devam ediyorum. Her trabzanımın üzerine birer tane trabzan yaparak diğer artırma noktasına kadar ilerliyorum. Sadece büyütmemizi artırma noktalarından yapıyoruz. Öbür kısımlarda hep trabzanlarımın üzerine sadece birer tane trabzan yaparak ilerliyoruz. Bakın modelimiz kendini gösterdi. Yan, kol, şu an arkayı örüyoruz. Evet, geldik arkanın artırma noktasına. Bakın. Şimdi burada da yine aynı şekilde trabzanın üzerine artırma, trabzanın üzerine bir trabzan. Tam ikisinin ara noktasına 2 tane trabzan yapıyorum. Şimdi son bir artırmam kaldı köşe için. Yani sol kolla buradaki yan için. Şimdi aradaki ilmekleri yine örüyorum son artırma noktama kadar. Evet, geldim son artırma noktama. Bu kısımda da yine ilk artırma ilmeğinin üzerine bir tane trabzan. Trabzanların, pardon, bir öncekinden başlamışım. Trabzanların tam orta noktasına da bir tane trabzan. Trabzanların orta noktasına da tam 2 tane trabzan yaparak artırmamı yapıyorum. Kalan ilmekleri her birinin üzerine birer tane trabzan olacak şekilde örüp sıramı tamamlıyorum. Evet, bakın sıramızı tamamladık. Şöyle bakalım, robamızın şekli yavaştan oluşacak. Yani bakın şöyle bir şekil. Şunlar yan, şu kısımlar kol, burası arka. Şimdi bir sıra daha göstereceğim mantığı anlaşılsın diye. Şimdi 2 zincirle yukarı çıkacağım. Bakın artırma noktam burası. Artık burada bir tepe oluştu. O noktaya kadar her bir trabzanımın üzerine birer tane trabzan yaparak ilerliyorum. Ta ki nereye kadar? Bakın V'nin tam ortasına kadar. V'nin tam ortasına geliyorum. Buraya hemen 2 tane trabzan yapıyorum. Bakın artırmamızı görüyor musunuz? Bu hırkamızın yanı olacak. Tepe kısım oluştu. Şimdi hırkanın kolunu öreceğiz. Bu ara ilmekleri öreceğim. Artırma noktasını göstereceğim yine. Evet, bakın diğer artırma noktasına geldim. Bakın ne yaptı? Genişleme oldu. İlk sıramızda
5 ile başlamıştık. 6 oldu, 7 oldu. Burada ilk sıramızda 10 ile başlamıştık. 10, 11, 12 oldu. İlmeğimiz bu şekilde genişleyecek. Tam artırma noktasına geldiğim noktada buraya şöyle hemen artırmamı yapıyorum. Bakın şeklimiz oluştu. Yanlar, kol. Şimdi arka kısmı öreceğim. Arka kısımda gördüğüm tekli ilmeklerin hepsini örüyorum. Birer tane trabzan yaparak artırma noktama kadar ilerliyorum. Evet, arkadaki ilmeklerimi ördüm. Şimdi arkayla diğer kolun artırma noktasına geliyorum. Burada da tam bakın çift V'yi gördüğüm zaman hemen buraya çift batıyorum. Siz dediğim gibi karıştırabilirsiniz. O yüzden ayraç takabilirsiniz. Eğer ben karıştırırım aklımda tutamam diyorsanız. Kalan ilmekleri son artırma noktasına kadar her birine birer tane batarak örüyorum. Evet, şimdi geldik son artırma noktasına. V'lerin tam içine giriyorum. Ortasına batıyorum. Buraya yine V'lerimi yapıyorum. Artırmamı yapıyorum. Kalan ilmekleri bakın. 1 yan için örüyorum. 2 3 4 5 6 ve kenardakine batıyorum. Örüyorum. Şimdi bakın mantık bu şekilde. Bu şekilde robamızı oluşturuyoruz. Evet, roba artırmamızı bu şekilde yapacağız. Şöyle sayılara bakarsak da eğer 10 ilmekle başladığımız yanlar, şöyle çizerek gösterelim, 32 ilmeğe ulaşacak. Kollar 72 ilmek, arka 72 ilmek, diğer kol 72 ilmek ve diğer yan 36 ilmek olacak, pardon. 32 demişim. Evet. İlmeklerimiz bu şekilde. Bakın yanlar 36, kollar 72'şer ilmek, arkada 72 ilmek. Toplam ilmek sayımız 288'e ulaşınca robadan sonra beden ve kolları ayırıp öreceğiz. Şimdi bu mantıkla robamızı büyütelim. Daha sonra devam edeceğiz. Evet, robamı ben belli bir uzunlukta ördüm. Bunu neye göre ördüm? Üzerime denedim ve kol altıma gelip birleştirdiğim noktada yeterli diye düşündüm. Yani tamamen üzerinize deneyerek buna karar vereceksiniz. Tam kol altından arkayla önü birleştirdiğiniz zaman oluyorsa bu sizin bedeniniz için yeterli demektir. Şimdi bakın artık bedene geçiyoruz. Önce bedeni öreceğiz. Ardından kolları öreceğiz. Hemen sıra başından başlıyorum. Yine her trabzanımın üzerine birer tane trabzan yaparak kol ayrım noktasına kadar, yani kol artırmasını yaptığım yere kadar örüyorum. Burada benim 36 tane ilmeğim var. 36 tane ilmeğimi öreceğim. Evet, ilmeklerimi ördüm. Bakın 36 tane ilmeğimi ördüm. Yan için, hırkamızın yanı için. Şimdi kola hiç geçmeden en son artırma yapılan V'nin solundakini kol için bırakacağım. Bakın. Solundakini kol için bıraktım. Sağındakini beden için aldım. Şimdi kolla arkanın artırma noktası olan ayrım noktasına geliyorum. Oradaki V'nin de
Sağındakini bırakıp solundakine batıyorum. Ve direkt trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Burada da 72 tane ilmeğim var. 36 tane ilmeği önden kattım. 72 ilmeği de arkadan katıyorum. Kola dokunmuyorum. Şimdi bu arkadaki 72 ilmeğimi yani 72 trabzanımı da normal düz olarak örüyorum. Herhangi bir artırma, eksiltme vesaire yapmayacağız. Bundan sonra zaten direkt döne döne öreceğiz. Toplam 288 tane ilmek oluyor. Yanlarla arkayı birleştirince. Bakın kolu açıkta bıraktım. Diğer kol ayrım noktasına kadar ara noktayı öreceğim. Sonra o kısımda tekrar görüşelim. Evet, arka kısımda 72 tane trabzanımı yaptım. Şimdi bakın kol ayrımı kısmına geldim. Bu kısımdan şöyle şu artırma noktamdaki soldaki ilmeği bıraktım. Doluyorum. Bakın şöyle kol kısmını atlıyorum. Şu ön kısma gelince şuradaki kol ile ön arasındaki artırma ilmeklerinden bir tanesini kola bırakıyorum. Bir tanesini bedene bırakıyorum. Bakın şu soldakini direkt batıyorum. Ve örüyorum. Şimdi bakın şu kısmı kol için bırakmış olduk. Şöyle göstereyim daha net anlaşılır. Bakın ön kısmı ördük. Kol kısmında şurada ilmeklerimizi bıraktık. Burada 36 tane ilmeğimizi ördük. Arka kısma geldik. 72 tane ilmeğimizi ördük. Şimdi buradan da yine ön kısım 36 tane trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde yanlarda 36 arkada da 72, toplamda 280 tane trabzanımı beden için oluşturuyorum. Bundan sonra kollara dokunmuyoruz. Kol kısımlarımız kalıyor. Arkamızın boyutunun ne kadar olmasını istiyorsak o kadar modelimize uygun olarak örüyoruz. Renk değiştirerek yani. Şimdi bakın ön yüzde böyle sıramı tamamlıyorum. Evet, bakın bu şekilde. Şimdi şu noktaya kadar örüyorum. Evet, bakın beden kısmını tamamen geçtim. Farklı bir renk olması anlaşılırlık açısından daha kolay oluyor. Bakın şu kollar, kırmızıda kol ayrımını bırakmıştık. Bakın kol kısımlarını. Sadece bedeni şimdi beyaz ipimle bir sıra döndüm. Şimdi örgümü çeviriyorum. Efendim canım. Ben şimdi çocuğumu sağlayacağım. Sen video çek, tamam mı? Tamam canım. Evet, şimdi bu 108 trabzanın döne döne üzerinden örüyorum. Bir ön yüzden örüyoruz, bir arka yüzden örüyoruz. Bu şekilde dilediğimiz uzunlukta örüyoruz. Bundan sonra artırma yapmıyoruz. Köşelerde direkt trabzanların üzerine birer tane batarak döneceğim. Hatta şu kısmı bir geçelim. Şu birleştirme noktasında köşede de bir göstereyim. Evet, bakın birleştirme kısmına geldik. Şimdi bu noktada en son trabzanım şu orta kısma kaydı. Bakın birleştirme noktası. Buraya da bir tane trabzanımı yapıyorum. Direkt yanındakinden devam ediyorum. Yani herhangi bir artırma yapmadık. Bakın şu noktayı da birleştirince burası zaten kapanacak ve gayet düzgün bir görüntü olacak. 108 ilmeğe sadık kalarak herhangi bir artırma yapmadan bu şekilde modelimi döne döne öreceğim. Çok basit bir model. Sadece ince bir iplikle ördüğüm için biraz uğraştırıcı. Ama bu iplikleri değerlendirmek açısından bununla örmek istedim. Duruşu da zarif oldu açıkçası. Kötü de durmadı. Hoşuma gitti benim. İnce iplik olduğundan dolayı. Şimdi bakın. Şöyle kol kısmından sonra bakın. Böyle ne yapıyoruz? Örerek devam ediyoruz. Sadece bu kısımlar üzerinden gide gele istediğimiz boyutta örüp dönelim. Evet. Evet, şimdi ben robadan sonra
20 santim uzunluğunda ördüm ve kestim. Aynı şekilde renklerimi değiştirerek bakın her renkten 2 sıra öre öre geldim. Şu noktaya geldiğimde kahverengi ipim bitti. Sadece kırmızı ve beyaz iple devam ettim. Buradaki renk tercihi tamamen size ait. Siz kendi zevkinize göre farklı renkler de ekleyebilirsiniz. Benim gibi 2 renkte de devam edebilirsiniz. Ama rengim kalsaydı eğer elimde mutlaka aynı şekilde devam ederdim. İpim kalmadığı için bu şekilde yaptım. Başka bir ip de almadım açıkçası. Zaten elimdeki ipleri kullanmak istiyorum. Şimdi kol kısmına da en son robadan sonra şöyle bakalım kaç santimmiş. Evet, ölçtüm. Tam 5 santimlik bir kol detayı ördüm ve bu boyda yine benim için yeterli. Şimdi şu yan kısmını nasıl yaptık onu anlatacağım hemen. Bakın şöyle ipimi alıyorum. Sabitliyorum. Ardından da bakın şu yaka kısmına hiç dokunmuyoruz. Yakamız yeterince kapalı. Daha fazla kapatmak istemiyorum. Şöyle yanın başından ilmeğimi geçiriyorum. Ardından da bir zincirle sabitleyip sık iğneler yapıyorum. Şöyle bakın. Bir tane trabzanların tam orta noktasına, bir tane de trabzanın şu birleşme noktasına yapıyorum. Bir tane trabzanın orta noktasına sık iğne, bir tane birleşme noktasına. Bu şekilde öncelikle bir sık iğne ile örgümün etrafını geçiyorum. Yani bir bütünlük oluşsun diye. Bakın burada da öyle yaptım. Öncelikle sık iğne ile geçtim. Gördüğünüz gibi. Ardından yarım trabzanla devam ettim. Şimdi bu şekilde bir tane trabzanın tam orta noktasına, bir tane trabzanın birleşim noktasına olacak şekilde etrafını sık iğne ile geçiyorum. Bakın bu şekilde. Niye netleşmiyor ya? Enteresan bir şekilde. Evet, şimdi bütün örgümün bakın yan kısmını, kenarlarını güzelce sık iğne ile geçtim. Diğer tarafı zaten yapmıştım bakın şu şekilde. Şimdi bu kısımda yapılışını göstereceğim. Yalnız şöyle bir durum var. Bunu hırka şeklinde yapacağımız için düğmeli bir tarafa hiç ilik açmadan tamamen düz ördüm. Şimdi sizinle yapacağımız kısımda ilik açacağım. Ve o detayı da göstereceğim. Şimdi bakın sık iğnelerle geçtikten sonra örgümüzü çeviriyoruz. İpliklerini temizledim ama şurası kalmış, onu da temizleyeceğim. Bakın bir zincirle yukarı çıktım. Doluyorum. Her sık iğnenin üzerine yarım trabzan yapıyorum. Doladım. Bakın battım. 3 tane ilmeğim var. Üçünü tek seferde çekiyorum. Doladım. Battım. 3 tane ilmeğim var. Üçünü tek seferde çekiyorum. Doladım. Battım. 3 tane ilmeğim var. Üçünü tek seferde çekiyorum. Neden bu kısma ben sık iğne veya normal trabzan değil bu şekilde yarım trabzan yaptım? Bakın duruşuna bakın ne kadar güzel. Bunun sebebi bu kısmın biraz tok olması. Ama sık iğne yapsam da çok minik çok ezik bir görüntü olacaktı. Onu da istemedim. Şöyle normal trabzan yapsam delikli olacaktı. Onu istemediğim için bu şekilde yarım trabzan veyahut da çakma trabzan denilen şeyden yapıyorum. Bakın bu şekilde 2 sıra yapalım. 3. sırada ilik açacağım. Ve iliği nasıl açacağız onu göstereceğim size. Düğmeli bir model istiyorum. 6 tane düğme aldım. Modelime yakışacağını düşündüğüm seçeneklerden seçerek 6 tane küçük düğme aldım. Onlar için 6 tane ilik açacağım. İlik açmayı da sizlere göstereceğim. Şimdi bu şekilde ben sıramı tamamlıyorum. Bir sıra daha öreceğim. Yani sık iğneden sonra 2 sıra örüp 3. sırada ilik kısmına geçeceğiz. Evet, şimdi ben 2 sıra yarım trabzanımı ördüm. Ve bu şekilde bakın ilmek ayraçlarıyla düğme yerlerimi belirledim. Ki eşit bir şekilde yapayım diye iliklerimizi. Şimdi bakın sıranın başındayım. Bir zincirle dönüyorum.
Bir zinciri çekiyorum. Şunu çıkarabiliriz. 3 taneden sonra ilik açacağım. Şimdi doluyorum. Birinci çakma trabzanım. İkinci çakma trabzanım. Üçüncü çakma trabzanımı yapıyorum. Şimdi bakın. Düğmenizin büyüklüğüne göre zincir çekeceksiniz. Zincirleri biraz sıkı çekeceğim ki gevşeme olmasın. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bakın. Şöyle baktığım zaman düğmemi de hemen getireyim. Şimdi benim düğmem bu. Ve bu ilikten geçmesi lazım. Şimdi şöyle baktığım zaman bu ilikten geçmez. Sıkı çektiğim için şöyle 2 tane daha çekiyorum. Yani toplamda 5 zincir çektim ama bakın. Ay deprem oluyor. İnanamıyorum. Ve bayağı uzun sürüyor. Ay. Durdu. Ay şu an kötü oldum. Tövbe estağfurullah. Ay. Bayağı sallandı. Depremin şokunu atlattım. İnşallah bir daha olmaz. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. Şöyle boşluğa bakıyorum. İdeal gibi görünüyor. Şimdi bakın. 1, 2, 3 tane şöyle trabzan tepesi atlıyorum. Dördüncüye giriyorum. Ve bakın. Üçünü tek seferde çekiyorum. Şunu biraz gevşek yapmışım. Sıkı yapalım. Evet. Bakın. Bu boşluk. Şöyle baktığın zaman içinden de geçirelim. Yeterli. Şimdi diğer ayracıma kadar devam ediyorum. Yine çakma trabzanlarımı yapıyorum. Bu şekilde. Evet, ayracıma kadar ördüm. Şimdi ayracımı çıkarıyorum. Yine sıkı sıkı 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Ardından doluyorum. 3 trabzan boşluğu atlıyorum. 1, 2, 3. Dördüncüye giriyorum. Ve hepsini tek seferde çekiyorum. İkinci iliğimizi de bu şekilde açmış olduk. Bu şekilde şimdi sıra sonuna kadar iliklerimizi açalım. Bir üst sırada ne yapacağız? Bu ilik açtığımız yerlere ne yapacağız? Onu göstereceğim. Evet, iliklerimi açtım. Sıra sonuna geldim. Şimdi bakın. Bir üst sırada ne yapacağız? Onu göstereceğim. Hemen bir zincirle dönüyorum. Evet, şimdi bir zincirle döndüm. Şimdi her trabzanın tepe noktasına birer tane çakma trabzan yapıyorum. Şimdi geldik ilik açtığımız kısma. Bu kısımda kaç tane trabzan atlamıştık? 3 tane trabzan atlamıştık. O yüzden 1, 2, 3 tane çakma trabzan yapıyorum zincirin üzerine. Devam ediyorum. Bütün trabzanlarımın üzerine birer tane trabzan yapıyorum. Bakın burada çektiğimiz zincir kadar değil, altta atladığımız trabzan sayısı kadar trabzan yapıyoruz. Ki bu şekilde iliğimizi ne yapıyoruz? Oluşturuyoruz. Oluştururken de modelimizde herhangi bir genişleme, daralma vesaire olmuyor. Bakın bu şekilde.
Bir tane daha göstereceğim. Diğer iliğe kadar geliyorum. Evet bakın diğer iliğe kadar geldim. Şimdi burada iliğimin üzerine 1, 2, 3 tane çakma trabzan yapıyorum. Sonra devam ediyorum. Bu şekilde iliklerimizi oluşturuyoruz. Şu an 3. sıradayız. Bu sıranın üzerine 2 sıra daha çakma trabzan yapacağız. Daha sonra lastik kısmımızı bitirmiş olacağız. Bakın bu şekilde. Bir kısım düz olacak. Bir kısım bu şekilde ilikli olacak. Düğmelerimizi de iliğin karşısına denk gelen düz kısmın üzerine dikeceğiz. Şimdi ben burayı bitireceğim. 2 sırada düz olarak öreceğim. Ardından düğmelerimi denk gelen kısımlara kendi ipimle, bakın direkt kendi ipiyle dikiyorum ben. Kendi ipiyle güzelce dikip sabitleyeceğim. Daha sonra kolla devam edeceğiz. Şimdi yanlardan sonra kolla devam ediyoruz. Kolu bakın ben 5 santim ördüm en son roba ayrımından sonra. Şimdi burayı da göstereceğim nasıl ördüğümü. Aynı renklerimi takip ederek kırmızıdan sonra hangisi geliyor? Krem geliyor. Hemen krem ipimi alıyorum. İpimi sabitliyorum. Bakın şurada kırmızı kısımla beyaz kısmın olduğu bir kısımda bir ayrıklık var. Buradan şöyle kırmızıya batıyorum iki taraftan. Burada bir düğümleme yapıyorum. Yani şuradaki ayrıklığı kapatmış oluyoruz. Ardından da 2 zincirle yukarı çıkıyorum. Ve buradaki her bir trabzanın tepesine birer tane trabzan yaparak dönüyorum. Yani herhangi bir artırma veya eksiltme yapmıyorum. Kol için kaç tane trabzanım kaldıysa ki 36 taneydi. Şimdi bu 36 trabzanımı döne döne öreceğim. Renklerimi değiştire değiştire. Dediğim gibi ben 5 santim uzunluğunda ördüm. Bitişi krem ipimle yaptım ve 3 sıra ördüm. Normalde 2'şer sıra örüyordum. Ama kenar kısmının bitişleri kremle yaptığım için belli olsun diye bir tık daha kendini belli etsin diye 3 sıra ördüm. Bu şekilde döne döne sıra sonuna geldiğimizde bunun tepesine batacağız. Döne döne öreceğiz. Şöyle gösterelim. Bakın modelimiz bu şekilde. 2 sıra krem, 2 sıra kırmızı, 3 sıra tekrar krem ördüm. Şimdi burayı da aynı şekilde öreceğim. Ardından devam edeceğiz. Düğmeleri yerleştirdikten sonra evet son haliyle üzerimde görüyorsunuz. Kesinlikle ütü vurmadım. Polyester bir iplik olduğu için direkt sünecektir, genişleyecektir ve modeli bozulacaktır. Aklınızda bulunsun. Güzel, tatlı, sevimli, basit bir proje oldu. Sizler nasıl buldunuz? Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Destek yorumlarınızı ihmal etmeyin. Hoşça kalın.